Yıldırım Bayezid'in Anadolu harekatı ile meşgul olduğu zamanlarda Doğu Roma İmparatoru Ioannis, İstanbul surlarının bazı yerlerini tamir ettirmişti. Yedikule kapısının yanındaki iki kule de eskisinden daha sağlam hale gelmişti. İmparator bu surları tamir ettirebilmek için şehirdeki bazı kiliseleri yıktırmıştı. Tamiratı belli etmemek için de bir takım tedbirler almış, surları süslemekte olduğu hissini vermeye çalışmıştı. Haberler Anadolu harekatından dönen Yıldırım Bayezid'e ulaşınca Sultan fevkalade sinirlenmişti. Hemen imparatora haber göndererek tamir ve tezyin bahanesiyle yapılan tahkimatın derhal yıkılmasını emretti. Eğer emrine itaat etmezse Osmanlı ordusuna hizmet etmek üzere yanında bulunan oğlu Manuel'in gözlerine mil çekeceğini bildirdi. İmparator Ioannis, Yıldırım'ın bu kat'i emri karşısında çaresiz kalarak İstanbul surlarında yaptırdığı tamiratı yıktırmaya mecbur oldu. İmparator Ioannis bu hadiseden kısa süre sonra hayatını kaybetti. Manuel tahtın varisiydi. Haber Romalılar tarafından Manuel'e ulaştırıldığında derhal hazırlık yapıp gizlice Bursa şehrinden kaçtı. İstanbul'a gelerek Doğu Roma tahtına tek başına oturdu. Yıldırım Bayezid, Manuel'in gizlice kaçmasına pek fazla sinirlendi. Derhal İstanbul'a elçi yollayarak sıkı bir ultimatom mahiyetindeki isteklerini bildirdi. Bayezid, Roma imparatorlarının Osmanlı padişahlarına tabi olmalarından başka yıllık verginin artırılmasını, İstanbul'da bir Türk mahallesinin tesisi ile Türklerin davalarına bakmak üzere bir kadı ikamesini ve bir cami inşasını istiyor ve eğer emirlerime itaat edip rahat yaşamak istersen şehrin kapılarını kapatır, içeride istediğin gibi saltanat sürersin. Şehir haricinde ne varsa benimdir, diyordu. İstanbul surlarıyla Avrupa'nın yardımına güvenen yeni imparator Manuel, padişahın isteklerine red cevabı verince Yıldırım Bayezid İstanbul'un kuşatılmasını emretti. Vezir-i Azam Ali Paşa komutasında bir Osmanlı ordusu surlara kadar dayanan toprakları zapt ederek şehri muhasaraya başlamıştı. Bu, İstanbul'un Müslüman Türkler tarafından ilk muhasarası olarak tarihe geçti. 7 ay süren bu kuşatma sırasında surlar karadan sıkı bir kontrol altına alındı ve şehrin dış dünya ile irtibatı kesildi. Bu sırada Eflak Voyvodası Mirça, Osmanlı hududunu aşmış ve Karinabat'a kadar her yere asker gönderip köyleri ve kasabaları yağmalamıştı. Mirça'nın bu hareketini öğrenen Yıldırım Bayezid, İstanbul kuşatmasını ablukaya çevirmek zorunda kaldı. Akıncıların Mirça kuvvetleri üzerine gitmesini emrederken kendisi de Edirne'de ordusunu topladı ve Mirça üzerine hareket etti. Mirça ilk önce Osmanlı akıncılarına karşı koymaya kalktıysa da arkadan Bayezid'in yetişmesi üzerine Arkuş Ovası'nda muharebeye tutuşmak zorunda kaldı. Bu muharebede Bayezid müthiş bir zafer kazanarak Mirça kuvvetlerini dağıttı ve onu esir aldı. Osmanlı'dan alınan esirler ve mallar Osmanlı'ya iade edildi. Tutuklanan Mirça ise Bursa kalesinde hapsedildi. Mirça'nın bu tecavüzü kendisine çok pahalıya mal olmuştu. Bursa'da bir müddet hapis tutulan Mirça, nihayet Osmanlı'ya vergi ödemeyi ve Eflak üzerinde hakimiyet iddiasında bulunan Macarlara karşı Osmanlı'ya asker vermeyi kabul ve taahhüt etti. Mirça'nın bu taahhütleri mütakip yeniden Eflak'a dönmesine izin verildi. Böylece Balkanlarda bir ülke daha Osmanlı nüfuz ve hakimiyetine girmiş oldu. Yıldırım Bayezid, Akıncı kollarından bir kolu Bosna üzerine, diğer kolu da Macarlar üzerine akına sevk etti. Bu arada İstanbul ablukası yüzünden iyice çaresiz kalan Roma İmparatoru Manuel, daha fazla direnemeyerek Yıldırım Bayezid'in şartlarını kabul edeceğini bildirdi. Buna göre İmparator Manuel'in kabul ettiği şartlar şunlardı: her sene verilmekte olan haracın artırılması, İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulması için 700 ev verilmesi ve bir cami inşa edilmesi, İstanbul'daki Türklerin davalarına bakmak üzere bir kadı bulundurulması, şehrin dışında Galata'dan Kağıthane'ye kadar olan arazilerin Osmanlı'ya bırakılması ve burada bir Osmanlı garnizonunun bulundurulması. Böylece anlaşma yapılarak 1. İstanbul kuşatması sonlandırılmış oldu.
Mirça'nın Bursa'da hapsedildiği günlerde Osmanlı topraklarına tecavüzden önce Candaroğlu Süleyman Bey ile ittifak yapmış olduğu da öğrenildi. Yıldırım Bayezid esasen 1. Anadolu Seferi'ni bitirmeden önce Candaroğlu Süleyman Bey üzerine gitmek istemişti. Zira Süleyman Bey evvelce kendi müttefiki iken sonradan diğer Anadolu beylikleri gibi kendi ülkesinin de Osmanlı eline geçeceğinden endişe ederek Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin ile ittifak edip Osmanlı'dan yüz çevirmişti. Ayrıca ülkeleri ellerinden alınmış olan Aydın, Saruhan ve Menteşe beylerinin de Kastamonu'ya gelip Candaroğlu Süleyman Bey'e iltica ettikleri söylentileri yayılmıştı. Kastamonu adeta Yıldırım'ın muhalifleriyle dolmuştu. Yıldırım Bayezid için Kastamonu hükümdarı Süleyman Bey'den bu ihanetinin hesabını sorma vakti gelmişti. 1392 yılında mevsimin kış olmasına bakmadan ordusuyla Bursa'dan harekete geçti. Osmanlı ordularının üzerine geldiğini öğrenen Süleyman Bey derhal Kadı Burhanettin'e haber göndererek yardım istedi. Yıldırım Bayezid, Kadı Burhanettin'in ordusunu toplayıp yola çıkmasına fırsat vermeden Kastamonu şehri önlerine geldi ve şehri kuşattı. Kısa süren kuşatma sonucunda Kastamonu ele geçirildi ve Candaroğlu Süleyman Bey, Yıldırım Bayezid tarafından idam edildi. Ardından Yıldırım, Candaroğullarının Sinop şubesini de ele geçirmek istemişti. Bunun için Roma İmparatoru Manuel komutasında bir deniz filosu Sinop'a doğru yola çıkmıştı. Fakat Sinop, idam edilen Süleyman Bey'in kardeşi İsfendiyar Bey tarafından idare ediliyordu. İsfendiyar Bey, Yıldırım'a mektup göndererek Osmanlı hakimiyetine girmek istediğini bildirdi ve sadakatini sundu. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid ona dokunmadı. Böylece Candaroğullarının Sinop şubesi Osmanlı himayesine girmiş oldu. Yıldırım Bayezid Kastamonu'dayken Macar Kralı Sigismund tarafından bir elçilik heyeti gelmişti. Kral Sigismund Yıldırım'a Bulgaristan üzerinde hiçbir hakkı olmadığını, Türklerin Bulgaristan işlerine ne hakla müdahale ettiklerini sormuştu. Rivayet edilir ki Yıldırım Bayezid bu soruya elindeki kılıcını göstererek karşılık vermişti. Bu karşılık üzerine Sigismund Bulgaristan'ı Osmanlı'dan almak için yola çıktı. Yıldırım Bayezid'in Kastamonu'yu ele geçirmesini müteakip o mıntıka ile Yeşilırmak tarafında Kadı Burhanettin'in nüfuzu altındaki beyler de Osmanlıların yüksek hakimiyetini tanımışlardı. Bu beyler zaten Kadı Burhanettin'den nefret ediyorlardı. Bu durum Kadı Burhanettin'in bölgedeki otoritesini kırmıştı. Bu arada Rumeli'den haberler geldi. Macar kralı Sigismund Nibolu Kalesi'ni kuşatmış ve ele geçirmişti. Haberi duyan Yıldırım Bayezid, Anadolu ordularının başına en büyük oğlu Şehzade Ertuğrul'u bırakmış ve Rumeli askeriyle derhal Nibolu'ya doğru harekete geçmişti. Yıldırım Bayezid'in Rumeli'ye hareket ettiği bu zamanlarda Kadı Burhanettin de ordularıyla Çorum civarına gelmiş ve Osmanlı'ya meydan okumuştu. Karesi ve Aydın Sancak Bey'i olan Şehzade Ertuğrul, emrindeki askerleriyle korkusuzca Kadı Burhanettin üzerine ilerledi. Kadı Burhanettin ve Osmanlı kuvvetleri arasında 3 gün süren muharebede kazanan taraf Kadı Burhanettin olmuştu. Ayrıca Yıldırım'ın büyük oğlu Şehzade Ertuğrul da bu muharebede Moğollar tarafından öldürülmüştü. Kırkdilim galibiyeti Kadı Burhanettin'in Anadolu'daki nüfuzunu artırmıştı. Bununla yetinmeyen Kadı Burhanettin, emrindeki Moğol askerlerinin Osmanlı ülkesinde akınlar yapmasını emretti. Ankara, Kalecik, İskilip ve Sivrihisar tarafları Moğollar tarafından talan edildi. Bu sırada Yıldırım Bayezid'in kalabalık ordusuyla üzerine geldiğini öğrenen Sigismund, apar topar Nibolu Kalesi'nden çekilerek ricat etmişti. Yıldırım akıncıları onun peşinden göndermiş ve Kral Sigismund ricat ederken Türk ordusuna esir olmaktan güçlükle kurtulabilmişti. Kral Sigismund, Osmanlılar ile tek başına mücadele edemeyeceğini anlamıştı. Bu yüzden daha büyük ordular ve ittifaklar kurarak buraya gelmek için çalışmalara başlayacaktı. Bu arada Yıldırım Bayezid, en büyük oğlu ve tahtın varisi olan Şehzade Ertuğrul'un Kırkdilim Muharebesi'nde Kadı Burhanettin tarafından öldürüldüğünü ve Osmanlı köy ve kasabalarının da Moğollar tarafından talan edildiğini öğrenmişti.
Bu haber Bayezid'i fevkalade üzdü ve hiddetlendirdi. Büyük oğlunun ve katledilen halkının intikamını almak için derhal ordusuyla Anadolu'ya hareket etti. Yıldırım'ın bütün ordusuyla üzerine geldiğini öğrenen Kadı Burhanettin, onun intikam hırsıyla yanıp tutuştuğunu biliyordu. Ayrıca bölgedeki diğer beyler de Osmanlı'nın tarafındaydı. Üstelik Karamanoğulları ile de aralarında problem çıkmıştı. Bu sebeple Yıldırım'la birebir harbe cesaret edemeyen Kadı Burhanettin, önce Tokat'a ardından da Sivas'a çekildi. Yıldırım Bayezid süratle gelerek Amasya ve Tokat şehirlerini teslim aldı ve başına 30.000 askerle oğlu Çelebi Mehmet'i yerleştirdi. Bu sırada Karamanoğulları ile Kadı Burhanettin orduları savaşa tutuştular. Bu savaşlar her iki devletin de aleyhine tecelli ediyor ve zayıflamalarına sebep oluyordu. Bu durumu gören Bayezid, Anadolu'da şimdilik mühim bir tehlikenin mevcut olmadığına kanaat getirerek Rumeli'deki işleri yoluna koymak üzere Rumeli'ye yürüdü. İstanbul'un ilk muhasarasından bu yana İmparator Manuel, sultana vermiş olduğu sözleri savsaklıyor ve hiçbir adım atmıyordu. Üstelik Fransızlardan bir miktar askeri yardım alarak şehrini müdafaya hazırlanıyordu. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, İstanbul'u ikinci defa muhasara ettirdi. Muhasarayı idare eden Vezir-i Azam Ali Paşa'nın yanında Andronikos'un oğlu Ioannis de vardı. İmparator Manuel, Türklerin hücumlarına mukavemet ediyordu. 1395 yılının bütün yaz ayları boyunca kuşatma devam ederken, Yıldırım Bayezid Roma'ya destek veren Yunanistan şehirleri üzerine yürümüştü. Önce Selanik fethedildi. Sonra Tırhala, Domasya, Patras ve Farsala şehirlerini hızlı bir şekilde ele geçirdi. Meşhur Termofil geçidini ordusuyla aşarak bütün Fosit, Lakris ve Doris bölgelerini fethetti. Ardından Yıldırım Bayezid, Evronos Bey'i Mora'nın fethine memur ederek ordusuyla İstanbul'a doğru yola çıktı. Evronos Bey, Mora'da akınlar yaparak buranın altını üstüne getirdi. Doğu Roma müttefiklerini birer birer kaybederken 1396 yılı baharında sultanın da iştirakiyle kuşatma şiddetlendirildi. Şehir artık teslim olmak üzereydi ki Balkanlarda büyük bir Haçlı ordusunun Osmanlı'ya karşı ilerlediği öğrenildi. Kutsal Roma İmparatorluğu, Fransa Krallığı, İngiltere Krallığı, Macaristan Krallığı, Polonya Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, Ceneviz Cumhuriyeti, Kastilya, Aragon, Bohemya, Savoy, Burgonya, Hırvatistan Krallığı, Eflak, Hospitaller, Navarra Krallığı, Tötonlar, Bulgarlar, bütün Hristiyan devletleri yeni bir Haçlı ittifakı kurarak Osmanlı Devleti'ne harp ilan etmişti.